yeni bir hafta sonu ve yeni bir kabin. Yaklaşık bir 8 saatlik yoldan sonra buraya geldik. Oregon'dayız. Çok tatlı bir kabine geldik. Ağaçların arasında. Biz de açmadık daha. İçine Evet. bakmadık. Gel bakalım. Hep beraber bakalım nasıl bir yermiş. Çok heyecanlıyız. Bildiğim kadarıyla şu yan taraftaki plastik görünen kısım tamamen kalkıyor, açılıyor. Evet. Fotoğraflarda öyle görünüyordu. Burada piknik masası var. Hemen yanımızda ateş yakabileceğimiz güzel bir alan. Ve çok yakınımızda yürüme mesafesinde nehir kenarı var. Kapı taşla açılıyor. Evet. Böyle. Kilide gerek yok. Mükemmel. Gel. Ah. İşte bu. Evet. Hafta sonunu geçirmek için bundan daha tatlı bir yer bulamazdık yani. İnanılmaz tatlı. Yatak, su, battaniye. Evet, bitkiye de ihtiyacımız olabilir. Mum. Evet, bu Böyle, herhalde böyle. kaldığımız en tatlı, en şirin En kulübe olabilir. en tatlısı şu ana kadar bence. Şu an biraz etrafı keşfediyoruz. Çok değişik yerler var. Kendileri sebzelerini, meyvelerini yetiştiriyorlar herhalde. Burada herhalde düğün seremonileri falan yapılıyor. Bakar mısın? Evet. Hemen arkamızda nehir. Pırıl pırıl akıyor su. Buradan bile görebiliyorum. Çok güzel ya. Birazdan nehre gireceğiz. Bak evet, botlarını getirmişler orada. Evet. Şurada duşlar var. Resmen doğada açık. Sadece perdelerle kapatılıyor. Çok güzel. Mükemmel. Burada yoga falan yapıyorlar herhalde. Meditasyon. Hı hı. Değişik çaylar var. Burası da saunamız. Girer miyiz buna? Burası da mutfakmış, herkese açık olan. Bu hafta sonu burada long weekend. Amerika'da tatiller genelde böyle pazartesi günlerine denk getiriliyor. Ve insanlar 3 gün boyunca tatil yapabiliyor. Bu haftada Labor Day hafta sonu. O yüzden biz de yine bir küçük bir kaçamak yaptık. Bu sefer biraz daha uzağa geldik. Bir gün daha fazla olduğu için hafta sonu tatilimiz. 8 saatlik yolculuktan sonra bu şirin kulübeye geldik. Hafta sonunu burada geçireceğiz. Beklediğimizden de güzel çıktı. Bu yandaki panel tamamen açılıyor. Bunu açıp kaldığımız yerin hemen yan tarafında da çok güzel bir nehir akıyor. Orada yüzmeye gideceğiz şimdi. Kabinimizi kapatalım ve gidelim. Ya yine beni bulduğu bir yılan gördük. Evet, çünkü çok Açık havada çok güzel duş ayarlamışlar, böyle manzaralı falan. Orada şey yapalım dedik. Duş alalım dedik. Duş almak için duşun altına inip geliyordum. Bir baktım yerde ince, uzun, böyle yeşil sarı çizgili bir yılan. Bayağı da hareketliydi. Hemen oradan kaçtım. evet, kaçtık. Olsun. Bu kabinin de böyle bir anısı olmuş oldu. Bilmiyorum tekrar oraya gidebilir miyim?
Gidemem herhalde. Duş almadan gelmiş olduk. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu kamp alanından çıkıp küçük bir kasaba var hemen yakınımızda. Oradan böyle yiyecek bir şeyler almayı düşünüyoruz ve içecek. Gelip belki burada ateş yakarız. Evet. Şu an biraz korktum yani. Dışarıda kalabilir miyim onu bile bilmiyorum. Ama göreceğiz. Hayır Karar verildi. Bu. Düşün sen ne kadar Evet. Yumurta alalım. Geri döndük. Yemeğimizi kendimiz yapacağız. Evet. Günün en önemli anı. Evet, Cave Junction diye bir yere geldik. Videoda söylemeyi unuttuk. Başından beri herhalde. Yarın sabah burada nehre gireceğiz. Nehirden sonra öğlen 12 gibi buradan çıkıp sahil tarafına gideceğiz. Oregon çok büyük bir eyalet. Aynen Kaliforniya gibi. Bir ucundan bir ucuna herhalde 10 saatte falan gidiliyor. Oregon sahilinin ilk 50 mili bizim için çok özel. Big Sur'u çok seviyoruz. Big Sur Kaliforniya'daki kayalıkların olduğu, çok güzel işte dalgaların, heybetli yamaçların olduğu bir yer. Onun benzeri Oregon sınırının ilk 50 millik bölümü. Yani Oregon'ın güney bölümü. Yarın orada zaman geçireceğiz. Yarın ve öbür günün sabahı. Umarız güzel, hava güzel olur. Yağmurlu falan olmaz. Bakalım. Güzel maceralar bizi bekliyor. Güzel. Türk dil peyniri. Şu an dil peyniri yiyoruz. Çok iyi. Bayağı iyi çıktı. Acı galiba bu. Sriracha var daha. Hı hı. Ay soğuk değil aslında. Hava hiç soğuk değil aslında, değil mi? Hı hı. Günaydın. Çok huzurlu bir yerdeyiz. Baksana şuraya bir. Ufak balıklar var değil mi? Hı hı. Kampta herkes şu an uyanmaya başladı. Kahvaltılarını yapıyorlar. Büyük ihtimalle gün içinde bir daha burayı böyle tek başına bulamayacağız. Bükü şu an odamızı topluyor. Bulduğunuzdan daha güzel bırakmanız gerekir.
oldu galiba. Oh. Cızbız. Kameramandan azar işittik. Bugün doğal olamadım mı? Ne oldu? Biraz önceki hareketimi Bükü doğal bulmadığı için kullanamayız. Şu an doğal mıyım? Doğalsın. Şu an pazar sabahı. Sabah gittik, biraz nehrin kenarında yürüyüş yaptık. Oradaki iskelede biraz takıldık. Tabii ki her zamanki gibi kimse yoktu. Çok erken kalktık güneşin doğuşuyla beraber. Şimdi kahvaltımızı hazırladık. Kahvemizi yaptık, işte yumurtalar, beyaz peynirimiz bile var yanımızda. Bayağı donanımlıyız bu sefer. Pideler, Çok kesilmiş. dil peynirleri, yumurtalar, kahve falan filan derken pazar sabahı bundan daha güzel olamazdı herhalde. Ama Arkamızda- suya girmekten vazgeçtik sabah. Evet, suya girmedik şimdilik. Birazdan gireriz ya. Şimdi Evet, biraz kahvaltımızı edelim dedik. kahvaltı Çünkü edelim dedik. oraya gelenler oldu dediğimiz gibi. Onlara biraz verelim dedik. Oraya. Evet. Ve kulübemiz o kadar güzel ki, yani herhalde kaldığımız en görünümü en güzel olan, hissi de aslında Hissi öyle. de öyle. Hemen yanında da nehir Bana var. biraz geçen sene kaldığımız Hopland'daki yeri hatırlattı. Evet. Hopland'da Oradaki kaldığımız hissi verdi bana. tiny house gibi, evet. Bu kaldığımız bölge aslında tamamen sustainable. Yani kendi kendine yetebilen bir kamp alanı. İçinde çok kendine öz kuralları var. Mesela tuvaletleriyle ilgili özel kuralları var. Çöplerle ilgili kuralları var. Mesela etrafta en ufak çöp kovası yok. Kendi çöpünüzü kendinizin dışarı çıkarması gerekiyor. İşte belli yerlere ayakkabıyla girmek yasak. Onun dışında herkes birbirine çok saygılı ve tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor her şey. Işıklar, diğer su sistemleri, ısıtma sistemleri. Kabinlerdeki elektrik yok. Kabinlerde elektrik yok. Yani çok minimal düşünülmüş. O kadar kendinizi de böyle biraz daha hissediyorsun. Şu an aslında teknolojiyle tek bağımız şu elimizdeki kamera. Ayrılma vakti geldi. Toparlandık. Son bir bakış. Bye bye. Gittiğimiz yerleri genelde bulduğumuzdan daha iyi bırakmaya çalışıyoruz. Değil mi? Evet. Herkes de öyle yapmalı. Gezinin ilk etabını tamamladık. Cave Junction'da kaldık bir gece. Sabah da orada güzel nehirde biraz yüzdük. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Gideceğimiz ikinci nokta Brookings. Kaliforniya'dan sonra kuzeye doğru gittikten sonra herhalde Oregon'daki ilk büyük sahil kasabası. Çok güzel bir şehir. Özellikle doğal yapıları harika. Orada bir 50 millik koridor var. Arabayla, aslında motosikletimiz olsa onunla gitseydik yani şu an. O kadar güzel. Umarım hava durumu da bize yardımcı olur. Çünkü bu bölge sisiyle, pusuyla, yağmuruyla ünlü. Şu an iç taraftayız. Gayet güneşli ama bakalım, bir saat yolumuz var. Umudumuz yüksek. Hazırız. Brookings'de görüşmek üzere. Evet. Brookings diye bir kasabadayız. Bu kasabada toplamda 5 tane falan restoran var. Bir tanesi sushi restoranı. Biz buraya daha önce gelmiştik ve çok beğenmiştik. Ben onu unutamamıştım. Şimdi buradan geçerken Barış'a söyledim burada yiyelim diye geldik. Şimdi miso suyu geldi bana. Miso çorbası. Ve edamame. Tuzlu edamame. Sushi'mizi bekliyoruz. Biraz wasabi. Biraz soya sos. Oregon Coast'tayız. Sahilde. Işık harika. Manzaralar inanılmaz.
Buranın en güzel özelliği 50 mil boyunca yaklaşık her noktası çok güzel. Arabayı çektiğiniz her nokta birbirinden daha güzel. Çok güzel. Acayip bir beach bulduk. Of. Çok iyi ya. Çok güzel bir yere geldik. Ve bizden başka kimse yok yine. Bir aile daha var sanki sadece. Birazcık aşağı inmeye karar verdik. Daha önce hiç görmediğimiz bir plajı bulduk şimdi. Hah. Bu kadar basit. Oynuyor ama dikkat et. Atla. Tamam. Tutuldum. Bu güzellik karşısında tutuldum. Hakikaten tutulduk. Çok iyi bir yerde güneşi batırdık. İyi seçim. İnanılmaz bir hava var. O kadar durgun ki. Hiç Oregon'da hiçbir zaman böyle bir hava görmedik daha önce. Hiçbir Evet. zaman. Bu kadar sakin, güzel bir güneş batışı olamaz. Yalnız ışık çok Bugün güzel. unutamayacağım ben. Ben de. O yüzden şu an kaçırmamak için fotoğraf Evet, çekmeye evet. devam ediyoruz. Videoya biraz ara verelim. İyi planlama, iyi sonuç verdi. Bu ikinci gece kalacağımız oteli sırf bu sahilde biraz daha fazla vakit geçirebilmek için buraya çok yakın bir yerde tuttuk. Çıkıyor ya. Evet, sabah erkenden kalktık. Gün doğumuyla kalkamadık çünkü pencereden baktık acayip sisliydi. Biraz daha uyuyalım dedik, kendimize süre verdik. Hala sisli görünüyor. Ama bizden başka kimse yok etrafta. Çok şanslıyız. Büyük ihtimalle. Evet. O yüzden mutluyuz. Aşağı acele bir şekilde iniyoruz. Evet. Bu hike'ın biraz böyle dik olan yerleri var. Biraz tehlikeli. Dikkatli inmek gerekiyor. Dikkatli bak, önüne bak. Evet. Evet. Bayağı bir dik. Ayakkabılarıma güveniyorum ama bu diklikte hiç bulunmadılar. O yüzden yine de temkinli Dikkatli ol. gidiyorum. Biraz eğilerek. Hadi bakalım. Evet, aşağı iniyoruz. Hatırladığımızdan da dikmiş burası. Tüm Ya bütün da dikleşmiş. ya da dikleşmiş, evet. Acayip. Neler oldu acaba? İlk bölümünü atlattık ama en zor bölümünü geçtik bence. Ben tam şurada işte ayağımı ikilerden birine çarpmıştım ve bir arı İki gelip arıyı beni sokmuştu, sokmuştu. evet. Ve geldik. Ama tamamen sisli, pek bir şey gözükmüyor. Evet. Şimdi ışığı bekliyoruz. Evet. Bulutlardan dolayı sisten dolayı çok bir şey göremedim ama. Çantamdan bir bar çıktı. Ama tamamen ezilmiş. Ne zamandan beri var bilmiyorum. Macera diye burada. Baksana ezilmiş. Ellerim nasıl? Çam sakızı. Çoban armağanı. Ağaçlara tutuna tutuna geldik. Sabahı Samuel H. Boardman denen parkta yaptık. 3 sene önce buraya ilk geldiğimizde bu bölgenin yolunu bulamamıştık. Bu tarz güzel yerleri yerel halk genelde Amerika'da korumaya çalışıyor. Eğer hemen park yerinin yanında değilse gidilecek yerler, kesin talimatlar nasıl gidileceğiyle ilgili kesin bilgiyi çok zor bulmak. O yüzden biz de 3 sene önce ilk geldiğimizde burayı bulamamıştık. Çünkü araba park yerinde sol tarafa doğru gösteriyor ok. Aslında sağ taraftan çok daha dar bir yol var. Oradan iniliyor. Aslında ilk bölgesi inanılmaz eğimli. Yani gerçekten eğer bilmiyorsanız hike yapmayı, daha önce böyle yerlerde bulunmadıysanız hiç tavsiye etmiyorum yani. Uçmanız an meselesi. Çok dik. Zaten hiçbir işaret olmadığı için oranın buraya gelen yol olduğunu düşünmek bile çok Evet, zor. çok zor. O Çünkü yüzden çok dik yani Evet. oranın yol olduğuna ihtimal vermiyorsunuz.
Evet. O yüzden neyse 2 sene önce buranın yolunu bulduk ve o kadar güzel bir yer ki yani o ilk baştaki biraz heyecanlı, biraz korkunç bölüm için değer yani 15 dakikada geçiliyor aslında. Daha az bile. Daha bile az olabilir 15 dakikada fakat iki tarafı da uçurum yani bir yerde iki tarafta da okyanusu uçurum var. Birinde bir koya, birinde de direkt açık okyanusa. Orası biraz en zor korkunç. kısmı değil ama. Her bölümünde farklı bir şey Ha, var. Yukarıki bölümü en korkuncu yani herhalde bir 300-400 metrelik uçuş var orada. Evet, evet. 200-300 metrelik bir uçurum var. Bizim için bu bölgedeki en önemli şey bence yine kokusu. Nasıl Lake Tahoe'nun kokusundan bahsediyorduk. Oregon sahilinin kokusu hiçbir yerde yok böyle bir şey. Çam ağaçları çok kendine özgü çam ağaçları. Acayip yoğun. Yani metrekareye düşen çam ağacı sayısı herhalde dünyada en yüksek yerlerden biridir burası. Onun dışında okyanusun kokusu karışıyor. Kendi bitki örtüsü var. Ve bu sisle beraber hafif nemleniyor. Ya inanılmaz bir kokusu var. Sabah kapıyı açtığınızda uyanıp dışarı çıkıp böyle koşmak falan istiyorsunuz. Öyle değil mi? Evet, barista etkisi böyle oluyor. Evet ve buranın kahvesi çok meşhur. Birası çok meşhur. Daha ne olsun yani. O yüzden bizim için 8 saat bu taraflara gelmek hiçbir zaman problem olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak. Evet. Dün ayrı güzeldi. Bugün ayrı güzeldi. Bakalım. Yolda da 101'dan döneceğiz. Aslında yine zevkli bir yer. Belki Redwoods National Park'tan geçeceğiz. Belki orada bir iki stop yapabiliriz. Bu sis orada da güzel şeyler çıkartabilir. Haydi gidelim. Az önce bulunduğumuz ana noktaya varan son tehlikeli nokta burası. Aşağısı uçurum. Burası bir koy. Bu taraf dehşet bir uçurum. Evet bir küçük. Tekrar yukarı çıkmamız gerekiyor. Tam arabaya varacakken önümüzde şöyle bir ışık oyunu oldu. İnanılmaz ya. Bizim yıllardır beklediğimiz, peşinden koştuğumuz bir olay bu. Çok nadir gerçekleşiyor. Gittikçe güzelleşiyor bu arada.